örgü severler. Bugün sizlere 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu güzel hırkanın yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız için arkadaşlar 2 yumağa yakın Nako Elite Baby kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. 4 adet düğme ile aksesuar yaptık. Ve elimde daha önceki örgülerimden arta kalan küçük bir iple kenarlık çalışması yapmış oldum. Hırkamın boyu arkadaşlar tam 32 santim. En çalışmamız 28 santim. Omuz hizamızdan ölçtüğümüz zaman tamamen 9-12 ay bebeklerimiz için, hatta bebeğimizin gelişimine göre 15 aya kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma elde etmiş olduk. Şöyle yakından bir çekimle de modelin detaylarını göstereyim. Tamamen ajurlarla, ters örgü ve düz örgülerle oluşturmuş olduğumuz bir çalışma oldu. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimizi anlatmaya başlayabiliriz. İlk önce ipimizin ilk yumağını bulalım. Nako Elite Baby'nin beyaz rengiyle hazırlayacağız modelimizi arkadaşlar ve ben 3,5 numara şiş kullanıyorum. Eli biraz daha sıkı olan arkadaşlar 4 veya 3,75 elinizde mevcut ise şişler ile kullanarak da hazırlayabileceğimiz bir çalışma olacak. İlk etapta şişime 80 ilmek takıyorum ve bu 80 ilmeği 3 sıradan oluşacak şekilde sadece haroşalarımı örüp geliyorum. Daha sonra roba kurulum sayılarını ayarlayacağız birlikte. Evet, 3 dişten oluşacak haroşalarımızı ördük arkadaşlar. Şimdi baştan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek haroşamı örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Bir kez daha doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek kol için haroşalarımı ördüm. Bir kez daha doladım. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra bir kez daha doladım. Şimdi arka bedenimiz için sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmek haroşamı ördükten sonra yeniden doluyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar doladım ve diğer kolumuza başladık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşamı ördüm, doladım, 2 ilmek haroşa, doladım, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kalan 15 ve diğer yanımız için haroşalarımı ördüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimle öreceğim. Ön yüze çünkü bütün ilmeklerimin haroşa olarak düşmesini istiyorum arkadaşlar. Her ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Ön bedenimiz 15 ilmek, kollarımız 10 ilmek, arka bedenimiz 22 ilmek olarak ayrımlarımızı yaptık. Şimdi başa kadar haroşalarımızı örmeye devam ediyoruz. Ön yüzden yine ikinci sıra artırmalarımızı birlikte yapacağız. Tekrar ön yüzdeyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu kez 16 ilmek ördük. Çünkü bir önceki sıra artırma yapmıştık.
Yine aynı şekilde doluyorum. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra yeniden doluyorum. Kollarımız 10 ilmekli birinci artırma sıramızda. Şimdi 12 ilmeğe çıktı. 12 ilmek haroşalarımı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doladım. 2 ilmek haroşa doladım. Kolumuz 22 ilmekti. Birinci artırma sıramızdan sonra kol sayımız 24'e çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırmalarımızı yaptık. Ve yeniden doladıktan sonra diğer kolumuzdaki 12 ilmeği öreceğimiz kısma geldik. 12 ilmeğimizi yeniden haroşa olarak örüyoruz. Doluyorum, 2 ilmek haroşa doluyorum ve kalan 16 ilmeğim haroşa olarak ikinci artırma sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi sağ yana gelecek şekilde ilik evlerimizi açacağımızdan dolayı son 5 ilmeğim kaldığında arkadaşlar 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Kesme yaptığım ilmeği yerine getirmek için bir kez daha doladım. Birinci ilik evimizi de açmış olduk. Her 12 diş haroşa arayla ilik evlerimizi açmaya devam edeceğiz. Şimdi arka beden tarafına geçiyoruz örgümüzün ve bütün ilmeklerimizi ön yüze haroşa tekniğiyle düşecek şekilde örüyoruz. Bu şekilde artırmalarımızda her sıra devam edelim arkadaşlar. Ortada ikişer ilmek ajur ortalarımıza dikkat ederek ve ajur ortalarımızın sağına ve soluna birer tane artırma yaparak robamızı tamamlayacağız. Robamız tamamen haroşa ilmeklerden oluşacak arkadaşlar ve toplamda 19 kez artırma yapmak istiyorum. 20. sıramıza başlarken kol çalışmalarımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamızda toplamda 19 kez artırmalarımızı yaptık. Ve 20. sıramıza geldiğimizde kol çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Kol için ne yapıyoruz arkadaşlar? Haroşalarımızı yine artırma yerlerimize kadar getiriyoruz. Artırma yerlerimizde artık ajurlarımızı yapmıyoruz. Normal haroşalarımı ördüm. Burası ortada 2 tane haroşa ördüğüm ilmek. Bunun bir tanesini arka beden için ön beden için ayıracağım. Bir tanesini de arka beden için ayıracağım. Geriye kalan bu 2 ilmeğin bir tanesiyle diğer taraftaki bir tanesi kolumuz için kullanacağız. Yani 2'nin birini yan taraflara veriyoruz. Bir tanesini ise kol için haroşa olarak kullanıyoruz. Şimdi kol ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bakın buradaki bir tane daha haroşamı alıyorum. 50 ve buradan geriye dönüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Şimdi bu 50 ilmeği 10 diş haroşa boyunda öreceğim. Bir tane keseceğim. 10 sıra daha öreceğim. Bir daha keseceğim. Yani kestiğim sırayı da dahil ederek 10 sıra olacak arkadaşlar. İlk 10 diş haroşamı öreceğim, keseceğim. Kestiğim sıra benim 11. sıram olacak. Üzerine 9 sıra daha öreceğim, tekrar keseceğim. Ve üzerine tekrar 10 sıra daha haroşa öreceğim, keseceğim. Toplamda 30 diş haroşa elde etmiş olacağım. Ve
3 kez keseceğim için 6 ilmek kolumdan eksilmiş olacak. O kısmı her kesme sıramıza gelene kadar yine birlikte çalışalım. 50 ilmeğimi tekrar gördüğünüz gibi haroşalarımı ördüm. Her iki kolumuz için de aynı çalışmayı yapacağız. Şurada bir ilmeğimin katı açıldı, onu düzeltmek istiyorum. Evet, bakın bu bir ilmeği tekrar almadım ve geriye dönüyorum. Evet arkadaşlar, kolumuz için 10 diş haroşamı ördüm. 11. sırama başlarken kesme işlemlerimizi yapacağız. Baştaki ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra takip eden ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesmemi yapıyorum arkadaşlar. Birinci eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi kol ilmeklerimden son 3 tanesi kalana kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğimin ikinci ve üçüncü ilmeğini birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümde dönüyorum. 9 sıra daha öreceğim. Aynı işlemi tekrarlayacağım. 9 sıra daha öreceğim. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Toplamda 30 diş haroşa örmüş olacağım kolum için. Daha sonra yapacağımız işlemi yine birlikte paylaşalım. Evet arkadaşlar, hırkamızın kolunu 30 diş ördük ve 3 kez kesmemizi yaptık. 50 ilmekten 6 ilmeği eksilttik ve 44 ilmeğe düştü. Kolumuzun 40 ilmek olması gerekiyor. Kol lastiğini örerken aynı zamanda 4 kez de kesme yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra takip eden ilmeğimi düz örüyorum. 2 düz, 1 ters ördükten sonra birinci kesmemi yapıyorum. Düz örerek 2 ilmeğimi birlikte aldım. Yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. Takip eden ilmeği ters örüyorum. Ve yine düz ilmeğimin ikisini birlikte alarak ikinci kesmemi yaptım. Yanına bir düz daha ördüm. Ters örgümü ördüm. 2 düz, 1 ters, 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 2 düz, 1 ters örgümü ördükten sonra diğer baş kısma yaklaştığımda yine kesme işlemime başlıyorum. 2 düzümün ikisini birlikte alarak bir ilmek daha eksilttim. Yanına bir düz daha ördüm ve bir ters ilmek ördüm. Bu benim 3. kesmem oldu. Yine 2 düzümün 2 ilmeği birlikte alarak düz ördüm. Yanındaki ilmeğimi tekrar düz ördüm ve tekrar tersimi ördüm ve 4 kez eksiltmiş oldum. Kol ilmek sayım 40'a düştü bu şekilde. Şimdi tersimi ördükten sonra yine 2 düzümü örüyorum. Bir ters ve bir kenar ilmeği ile, ki kenar ilmeklerimiz düz düşecek, sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimin gelişine göre kenar ilmeğimi yine düz olarak alıyorum. Arka tarafta bir düz, yine 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz şekilde arkadan da ilmeğimin geliş yönüne göre örüyorum. Ön yüze döndüğümde yine 2 düz 1 ters olarak toplamda gidiş 1 dönüş 2 10 sıra kadar öreceğiz. 11. sırada yine kesme işlemini yaparak kolumuzu kapatmış olacağız. Lastik kısmımızı da böylelikle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Beden kısmımıza geçişimizi yapacağız. Diğer kolumuz da aynı sayılar, özellikler, kesmeler aynı şekilde düzenleyeceğiz. Kol altı artırmalarını modelimizin kurulumuna göre kaç tane yapmamız gerektiğini birlikte karar vereceğiz. Model çalışmamız olacak çünkü. Şimdi ben bu lastik kısmını tamamlayıp geliyorum. Kesme işlemini de yaptıktan sonra dikişini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kolumuzun kesimini de yaptık ve uzunca ipimizi bıraktık.
Şimdi kolumuzu şöyle ikiye katlayalım. Dikiş ile birleştirmelerimizi yapalım. İlk önce düz kısmımızı dikeceğiz arkadaşlar. İki ucu birleştiriyorum ve karşılıklı V yuvalarımızın içerisinden hırkamızın burası dış yüzeyi arkadaşlar. İçten dikiş yapmıyorum biliyorsunuz. Dış yüzeyinden V'lerimizin içerisinden geçirerek birleştirmemizi ilk önce yapalım. Şimdi haroşa kısımlarımıza başladım. Haroşalarımızı nasıl birleştiriyoruz? Bu dönüş patlarımız var biliyorsunuz. Yuvarlak şekilde tomurcuklarımız. Bunların karşılıklı iğneyi içerisinden geçirerek sanki hiç dikiş yapmamış gibi, bakın gördüğünüz gibi estetik bir şekilde dikiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dikişlerimizle birlikte kolumuzda birleştirdik. Gayet estetik ve hoş bir dikiş de sağlamış olduk arkadaşlar hırkamız için. Şimdi diğer kolumuza da aynı çalışmayı yapalım. Evet, diğer kolumuzda da aynı çalışmayı yaptık. Şimdi son haline bir bakalım. Birinci kolumuz, ikinci kolumuz ve örgümüzün ön kısmı. Şimdi model çalışmasına geçeceğiz. Tabii kol altı artırmalarını ayarlayarak. Şimdi burası örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. Örgümüzde kaç ilmek var bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32. 132 ilmeğe sahibim arkadaşlar. Bu 132 ilmeğin 7 ilmek sağda, 7 ilmek solda, 14 ilmeklerini patlar için kullanmam gerekiyor. Bana kalan 118 ilmek. Şimdi şöyle hesaplayalım arkadaşlar kolaylık için. 2, 4, 6, 7 burası yan patımız için. 3 ilmek düzle başlayacağım. 2 ters öreceğim. Daha sonra 5 ilmek düz, 2 ters. 5 ilmek düz, 2 ters. 5 ilmek düz, 2 ters. 5 düz, 2 ters. 5 düz, 2 ters, 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 bu şekilde 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters. Şurada bir 5 düzüm var. Şurada 2 tersim var. 2 tersten sonra 3 düze ihtiyacım var. 3, 6, 7. Bir ilmeğim arttığına göre burada 3 düz oluşması için kol altlarından 2 ilmeğe ihtiyacım var. Yani bir tane sağa bir tane sola artırma yaptığım zaman burasını 3 düz ile kapatmış olacağım. Bu da benim için yeterli bir sayı olacak arkadaşlar. Çünkü örüntümüz başlarda 3 düz,
takip edenler 2 ters ve ortadaki düzlerimiz 5 ters, 5 düz olarak devam edecek. Model kururken daha iyi anlayacaksınız kurduktan sonra. Şimdi mantıken modeli kurmuş gibi kabul ederek ilmekleri örüntü şeklinde oluşturdum. Ve final olarak da gördüğünüz gibi birer ilmekten 2 ilmeğe ihtiyacım olduğunu gördüm. Eğer 4 ilmek eksiğim olsaydı kol altlarına 2'şer tane artırma yapacaktım arkadaşlar. Tek sayı gelseydi birine 2 birine 1 yaparak da o örüntüyü tamamlamış olacaktım. Patlarımız 7'şer ilmek haroşadan oluşuyor. Şimdi örgümde geriye dönerken ne yapıyorum o zaman? Kol altındaki artırmalarımı da yapıp devam ediyorum. Evet, kol altı kısmımıza geldik. Şimdi burada bir tane gizli artırma yapıyorum. Haroşama devam ediyorum. Diğer kol altıma geldim. Burada da gizli artırmamı yaptım ve ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi bunun üstüne bir sıra daha gidiş ve dönüş haroşamı öreceğim arkadaşlar. Bir diş haroşa. Sonra modelimizi birlikte kuralım. Evet arkadaşlar, şimdi baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Biraz kameramızı kaldıralım. Evet, böyle daha rahat olacak. 7 ilmek haroşamı 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi model kurulumumuzun tabanını oluşturmamız gerekiyor ilk önce. Bunun için arkadaşlar 1, 2, 3. 3 düz ile başlıyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 adet ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 adet düzümü ördüm. Daha sonra ipi kendimden tarafa alıyorum ve 2 adet ters örüyorum. Şimdi 5 düz 2 ters olarak devam edeceğim. Beş düz 2 3 4 5. İpi kendimden tarafa aldım ve 2 ilmeği ters ördüm. 1 2 3 4 5 düz 2 ters. 1 2 3 4 5 düz 2 ters. En son 2 tersimi ördükten sonra 1 2 3 adet düzüm örüyorum arkadaşlar. 3 6 7, kalan 7 ilmeğimi ise haroşa olarak örüyorum ve bu arada ilik evime bakmak istiyorum. 2 4 6 8 10 11'i ördüm. 12'yi örerken ilik evi açtım. 2 4 6 8 9 10'uncuyu örüyoruz. Bir süre sonra da ilik evimizi açmayı unutmayacağız. 7 ilmeğimizi haroşa olarak tamamladık. Şimdi bu birinci taban çalışmamızdı. Bu işlemi gidiş 1 dönüş 2 olarak toplamda 4 sıra devam ettireceğiz. Şimdi arkasına döndüm. İlmeğimin 7 ilmeğimi yine kenar patlarım için haroşa olarak ördüm. Şimdi ters düzleri ters 3 tersle başladım. Ters ördüklerimi düz öreceğim. Yani 2 terslerim arka kısımda düz, geriye kalanlar ters olacak. 5 ters 2 düz. 5 ters 2 düz. Devam ediyorum. Evet, arka kısımdan son 3 ilmeğimizi ters olarak ördük ve örgümüzün yeniden ön yüzüne döndük. 7 ilmeğimiz yan patımız, yine 3 düz ile başlıyoruz. 2 ters 5 düz 2 ters. Aynı ilmeklerin geliş yönüne göre ikinci sıramı da örüyorum. Sadece ön yüzden hesaplarsak ikinci yüzde ikinci sıram, gidiş 1 dönüş 2 olarak söylersek bu üçüncü sıram arkadaşlar.
Başa kadar geldim. 3. sıramı da tamamladım. 4. sıramız için tekrar örgümüzün arka tarafına dönüyorum. Yine ilmeklerimizin gelişine göre 3 ters 2 düz 5 ters 2 düz şeklinde arkadan örüşümüzü de tamamlayalım. Sonraki sıra ajur desenlerimizi yapmaya başlayacağız ön yüze döndüğümüzde. Evet arkadaşlar, şimdi model kurulumumuza başlayabiliriz. İlk etapta baştan 7 ilmek kenar patlarım için haroşalarımı örüyorum. 4 5 6 7 takip eden 3 adet düzümü örüyorum. Düzlerde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Takip eden 3 adet düzümü düz olarak ördüm ilk etap için. Şimdi burada model çalışmasına başlamam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar, model çalışmam için birinci tersimi örüyorum. Birinci tersimi ördüm, doladım. İkinci tersim ve takip eden düzü birlikte alarak kesme yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tersimi, 4 düzümü ördükten sonra bir ilmek tersimi örüyorum, doluyorum. Bir tersimle bir düzümü birlikte alarak düz bir şekilde kesiyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tersimi ördüm. Bir kez doladım. Bir tersimle bir düzümü düz yöne doğru kesiyorum. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düzümü ördüm. Bir tersimi ördüm, doladım. Bir tersimle bir düzümü birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, bir ters, doladım, kestim. Evet, devam ediyorum. Yine 2, 3, 4 tane düzüm, bir tane tersim, bir tane doladım. Yine 2 ilmeği birlikte aldım. Geriye kalan 2 düzümü de ördükten sonra 7 ilmek kenar patlarım için haroşalarımı örüyorum ve sıramın başına geliyorum. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10, 11 bu sıramızda aynı zamanda bizim ilik evi açmamız gerekiyordu arkadaşlar. Hemen 5 ilmeğimi geriye döndürüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Ve böylelikle 3. ilik evimi de açmış oldum. Örgümde geriye döndüm. Şimdi arkada gördüğünüz gibi 5 ters 2 düzümüz var. Şimdi bu 2 düzümüzden bir düze düşmüş olacağız. Geriden gelirken 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Doladığım ilmeği de ters öreceğim için 4 ilmeğimi ters ördüm. Bir kere düzüm var. Düzümü örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Doladığım ilmek 6. 6 ilmek ters, bir tane düz. 6 ilmek ters, bir tane düz olarak arkadan dönüşümüzü sağlıyoruz örgümüzde. Tekrar ikinci model çalışma sıramıza dönelim. Şimdi tekrardan model çalışmasının ikinci sırasına başlıyoruz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Baştan 1, 2, 3 ilmek haroşamı, düz örgümü ördüm. 3 ilmek değil 2 ilmek düz örgümü örmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şurada çalışma yapacağız. Ajurları sağ ve sol yöne yönlendireceğiz. Şimdi 1-2 ilmek düzümü ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Doluyorum, bir düz. Doluyorum, bu kez sola doğru kesiyorum. Kestikten sonra 2 ilmek arada düzümü örüyorum. 2 ilmek düzümü ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Doladım, bir düz. Doladım, sola doğru kestim. 2 düz. 2 ilmeği birlikte alarak kestim.
doladım, bir düz doladım ve sola doğru tekrardan kestim. Bu sıramızda bu şekilde ilerleteceğiz. Modelimizin ikinci ve son çalışma sırası. 2 düzüm örüyorum, kesiyorum. Kestiğim ilmeğimi yerine getirmek için doluyorum. Ortada bir ilmek düzüm var. Tekrar doluyorum. Bu sefer sola doğru kesiyorum. 2 düz kestim, doladım, bir düz doladım, kestim. 2 düz kestim, doladım, bir düz doladım, sola doğru kestim. Başa kadar modelimizi bu şekilde örüntümüze dikkat ettik. Şimdi arka tarafına döndüğümde 7 ilmek haroşamı ördüm ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıramızda arkadaşlar sadece kenar patlarımız 7 ilmek haroşadan oluşuyor. Şimdi ters örgümü öreceğim ve tekrardan ikinci model sırasına başlayacağız bir sonraki sıramızda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ikinci model çalışma sıramızı da tamamladık. Çok şık bir görüntümüz ortaya çıkmış oldu. Şimdi tekrardan ikinci modelimize hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeniden model kurulumumuza başlamamız gerekiyor. Baştan 7 ilmek haroşamızı örüyoruz ve bir taban çalışması yapıyoruz. İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. İpi tekrar kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümü örüyorum. 2 ters, tıpkı tabandaki gibi 5 düz. Bunu gidiş bir dönüş 2 ilmeklerimizin geliş yönüne göre arka taraftan öreceğiz. Ön yüzden ise bu şekilde 5 düz 2 ters olarak devam edecek. Bakın 2 tersimi ördüm, 5 düzümü ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 tersimi ördüm. Tıpkı şuradaki yapmış olduğumuz taban çalışmasını yapıyoruz. Yalnız birinci model çalışmamızda 3 düz ile başlamıştık. İkinci model çalışmamızda 2 ters 5 düz ile başladık arkadaşlar. Şimdi tıpkı şuradaki gibi örgümüzü örelim. Sonra tekrardan ajur çalışmasına başlayacağız. Evet, modelimiz için arkadaşlar ikinci tabanlık çalışmamızı da yaptık. Düz örgümüzü 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, gidiş bir dönüş 2, 4 sıra ördük. Şimdi yeniden model çalışmamıza başlamamız gerekiyor bu sırayla birlikte. Baştan 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Burada bir kez dolama yaptıktan sonra 2 tersimi düz yönüyle alarak kesiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz, 1 ilmek tersimi ördükten sonra tekrar doluyorum. Bir ters bir düzümü birlikte alarak kesiyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4 düz, 1 ters, 1 dola, 1 ters, 1 düzümü kesiyorum. 1, 2, 3, 4 düz, 1 ters, 1 dola ve 1 adet kes. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 düzümü ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tersimi ördüm. Bir kez doladım. Ve yeniden 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz.
Örüntümüze devam ettik ve son kısımdayım arkadaşlar. Doladıktan sonra kestim. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz. Şimdi burada bir tane tersim var arkadaşlar. Bu tersimi örebilmek için ve arada bir ajur olması için ilk önce 2 düzümü birlikte alıyorum. Bir kez doluyorum ve bir tane ters örüyorum. Böylelikle burada da modelimizi kapatmış olduk. Bir adet ajurumuzu yapmış olduk. Şimdi tekrardan örgüm için başa kadar geldim. Dönüyorum. Arka kısımda 7 ilmek haroşa. 1 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ters, 1 ilmek düz şeklinde örgümüzün ilmek gelişine göre örüyorum. Tekrar örgüm için ön yüzdeyim. Biraz kameramızı şöyle çekelim. İkinci model sıramız için ne yapıyorum? Yine kenar patlarımı örüyorum ilk etapta. Şimdi burada bir ilmek dolamıştım. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar doluyorum. Sola doğru bir kesme yapıyorum. Artırdığım ilmeği kesmek için kenarda 2 adet ajur oluşturmuş oldum. Aynı zamanda bu 3 ilmeğin bu başlangıç sıramızdaki 3 tane düzüm olmuş olacak. 2 düzümü ördüm. 3. düzümü ördüm arkadaşlar. Şimdi buradaki bir tersimle bir düzümü ilk önce sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum ve sola doğru tekrardan kesmemi yapıyorum. Arada 1 2 3 ilmek düzüm, 2 ilmek düzüm örüyorum arkadaşlar. Yine kesiyorum, doluyorum. Bir düz doluyorum, sola doğru tekrardan kesiyorum. 2 ilmek düzüm ördüm. Kestim, doladım, bir düz doladım, kestim. Yine aynı şekilde 2 düzüm örüyorum, kesiyorum, doluyorum, bir düz doluyorum, kesiyorum. 2 düz kesiyorum, doluyorum, bir düz doluyorum, kesiyorum. Yani şuradaki yapmış olduğumuz çalışmayı şimdi burada yapıyoruz. Evet, yine en son kesmemi yaptıktan sonra bir düz ördüm, 2 düz ördüm arkadaşlar. Burada bir adet kesiyorum, bir adet doluyorum, bir adet ters örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramın da sonuna gelmiş oldum. Şimdi modelimiz zaten 2 altlı üstlü çalışmadan oluşacaktı. Şu an bu çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bundan sonrası bu 2 kalıp sürekli üst üste devam edecek yeterli boy uzunluğuna gelene kadar. Şimdi 3. sıramızdaki model çalışmasını da yine hatırlamak babında birlikte kuralım. Sonra örgümüzü tamamlayıp gelelim. Son halinde şöyle bir katlayarak göstereyim size hırkamızın görünümünü. Oluşturduğumuz modelimiz de bu şekilde. Tekrar ön kısma geldik. Şuradaki modelimizin tavan çalışmasını burada tekrar kurmamız gerekiyor arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra 3 düz ile başlıyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve 2 ters. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmek düzümü örüyorum. 5 ilmek düzümden sonra tekrardan ipimi kendimden tarafa alıyorum ve 2 tersimi örüyorum.
Bu şekilde başa kadar kurulumumuza devam edelim. Evet örgü severler. 3. sıra taban çalışmamızı da oluşturduk. 3 düz 2 ters 5 düz 2 ters şeklinde çalışmamızı tıpkı 1. sıramızdaki gibi yaptık. Şimdi 1. sıramızda başlarken ne yapmıştık? Kenar ilmeklerimizi örmüştük. 7 ilmek patlarımızı şu 3 ilmek düzüm için herhangi bir çalışma yapmamıştım. 1 düz, 2 düz, 3 düzümüzü ördük. Gördüğünüz gibi. Düzlerimiz kenarda dururken şimdi burada bir tersimi ördükten sonra bir kez doluyorum. Tersimle düzümü birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 düz, 1 ters, 1 dola, bir kez. 4 düz, 1 ters, bir dola, bir kez şeklinde modelimizin birinci kısmını çalışıyoruz. Bu kısma geldiğimizde ikinci kısım gibi çalışıyoruz. Bu 2 bölüm her seferinde tekrar ediyor. Normalde kaç tane model çalıştığımı da boy uzunluğum oluştuğunda sizlerle paylaşacağım. İlk evimize bakalım. İlk evimizi üçüncüsünü açtıktan sonra 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunda örmüşüm. 4. ilk evime de açacağım. Bir kez daha açmak istemiyorum. Ama ilk evi hani düğme çalışmalı seviyorsanız örgümüz bitene kadar yine aynı şekilde aynı uzunlukta ilk evlerimizi de açmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hırkamızı tamamladık. Çok şık güzel bir çalışma oldu. Hırkamızda toplamda beden boyunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez model çalıştım. 6. kez modelimi çalıştıktan sonra bir sıra düz ve ters örgümüzü ördükten sonra 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı ördük. Finalimize ulaşmış olduk. Şu haliyle hırkamızın boyu yaka kısmından ölçtüğümüzde 29-30 santim. Omuz hizasından ölçtüğümüzde 32 santim. En uzunluğumuz ise 27 santim. Şimdi burada küçük bir çalışmaya ihtiyacımız var. Aksesuar görünümünü sağlamak için elimde daha önceki ürünlerimi hazırlarken kullanmış olduğum kahverengi bir ipim var arkadaşlar. Bu ipimle küçük bir kenarlık çalışması yapmak istiyorum. Tığ işi bir çalışma. Beyaz ipimin son ilmeğine kahverengi ipimi takıyorum. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra gizleme çalışması yapacağım. 3 diş yukarı doğru, hatta şöyle gösterelim. 1, 2, 3. boşluğa bu 3 zincirimizi bir kez batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Birinci boşluğu atlıyorum. İkincisini atlıyorum. Üçüncüsünün aradan sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Evet örgü severler, hırkamızı tamamladık. Çok şık bir çalışma oldu. Bu şekilde biraz daha uzaktan bir görünümünü göstereyim, sizlerle paylaşayım. Kenarlıklarımızı yaptık. 4 tane düğmemi diktim. Arka kısımdaki görüntümüz ise bu şekilde. Yeni çalışmalarda, yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.